Yahudi ve Hristiyan metinleri İsmail peygamberi nasıl anlatıyor? Bazen birbiriyle tamamen çelişen, bazen de inanılmaz derin teolojik mesajlar veren çok ilginç bir tablo var karşımızda. Bu incelememizde tamamen kaynaklara sadık kalarak bu antik metinlerin dünyasına dalacağız. Hazırsanız başlayalım. Kafamızdaki temel soru şu: bu kadim kaynaklar İbrahim'in ilk oğlu İsmail için aslında ne diyor? Bir düşünün, kelimenin tam anlamıyla tarihi bir figür. Yüzyıllar içinde nasıl bu kadar karmaşık bir teolojik sembole dönüşebilir? Dini metinlerin kültürel ve siyasi koşullara göre nasıl evrildiğini görmek gerçekten ufuk açıcı bir deneyim. Bu kafa karıştırıcı soy ağaçlarını ve zıt iddiaları çözmek için yol haritamız şöyle: önce Tevrat'ta doğum ve sürgün ile başlayacağız. Sonra Yahudi literatüründeki İsmail imajına bakacağız. Oradan kurban emri ve kardeşlik meselesine geçip İsmail'in soyu ve İsmaililer kavramını inceleyeceğiz. En sonda Hristiyanlık ve apokrif metinlerle kapanış yapacağız. 1. Bölüm Tevrat'ta doğum ve sürgün. Gelin Tora'daki temel metinlere bir dönelim ve o dönemin zaman çizelgesine yakından bakalım. Yaratılış yani Tekvin kitabında çok ince bir detay var. Biliyor muydunuz? İsmail henüz doğmadan bizzat Tanrı tarafından isimlendirilen çok nadir figürlerden biri. Hibranice'de tam olarak Tanrı işittiği anlamına geliyor. Neden mi? Çünkü Tanrı annesi Hacer'in çöldeki o çaresiz yakarışlarını duymuş. Kronolojiye şöyle bir bakalım. İbrahim, İsmail doğduğunda tam 86 yaşındaydı. 99 yaşına geldiğinde 13 yaşındaki İsmail ile birlikte sünnet oldular. İshak doğduğunda ise İbrahim 100 yaşındaydı. Yani matematiğe vurursak, İsmail annesiyle çöle sürüldüğünde aslında 14 ya da 15 yaşlarında koca bir delikanlı olmalıydı. Ama işte metin tam da burada bize devasa bir çelişki sunuyor. Bir tarafta hesaplar bize onun bir ergen olduğunu söylüyor, tamam. Ama metni kelimesini okuduğumuzda İbrahim'in çocuğu Hacer'in omzuna yüklediğini, Hacer'in de suyu bitince onu ölmemesi için çaresizce bir çalılığın altına attığını ve ağladığını görüyoruz. Ergen bir çocuğu omzunuzda taşıyıp çalılığa fırlatmazsınız, değil mi? Din bilginlerinin yüzyıllardır tartışıp içinden çıkamadığı devasa bir tutarsızlık bu. Peki bu edebi ve mantıksal boşluklar sonradan nasıl doldu derseniz, 2. bölüme geçiyoruz. Yahudi literatüründe İsmail imajı, yani Rabbinik bakış açısı. Sare neden İsmail'i evden kovmak için bu kadar ısrarcıydı? Hahamlar, Bereşit Rabba gibi kaynaklarda bunu haklı çıkarmak için İsmail'e oldukça karanlık bir tablo çizmişler. Haham Akiva onun ahlaksızlık yaptığını, Haham İşmail putperestlik peşinde olduğunu, Haham Eliezer ise kan dökücü olup İshak'a ok attığını söyler. Ama öte yandan İbn Ezra gibi isimler de çıkıp, yok canım onlar kelimenin tam anlamıyla kendi aralarında sadece oyun oynayan çocuklardı deyip metni daha sade ve insani bir şekilde yorumlamayı tercih etmiştir. Yaratılış kitabındaki şu meşhur ayeti hatırlarsınız. Oğlun yaban eşeğine benzer bir adam olacak, o herkes de ona karşı çıkacak. Nahmanides gibi sonraki dönemin ünlü bilginleri bu sözleri resmen bir ilahi ceza gibi okudular. Kafalarındaki İsmail imajı herkese zarar veren agresif bir çöl haydutuydu. Ama Midraş anlatılarında ilahi adaletin çok çarpıcı bir örneği var. İsmail o çölde susuzluktan ölmek üzereyken melekler güya Tanrı'ya itiraz eder. Derler ki onu kurtarma çünkü onun soyu gelecekte Yahudilere su vermeyip eziyet edecek. Peki Tanrı ne yapar? Onu o anki masum çocukluk haline göre yargılar ve kurtarır. Gelecekteki olası günahlara göre peşin hüküm vermez. Gerçekten derin bir adalet vurgusu. 3. bölüme geçelim. Kurban emri ve kardeşlik. Şu meşhur kurban hikayesine ve iki kardeşin arasındaki gerilime yakından bakalım. Rabbinik metinler bize çok ilginç bir rakam veriyor. İsmail'in evden sürülmesiyle kardeşi İshak'la o büyük kurban yolculuğunda tekrar bir araya gelmesi arasında tam 33 yıl geçmiş. Anlayacağınız o koca ailenin bağları aslında hiçbir zaman tam olarak kopmamış. Dağa çıkarken ilginç bir detay daha karşımıza çıkıyor. Yolculuk sırasında 50 yaşındaki İsmail ile sadık hizmetkar Eliezer mirasa konma tartışmasına giriyor. İsmail, ilk çocuk benim, miras benim diyor. Eliezer de sen evden kovuldun, miras bana kalacak diyor. Bu detay metinlerde İsmail'i bir köle veya hizmetkarla aynı seviyeye çekerek onun statüsünü görsel ve teolojik olarak aşağıya çeken çok zekice bir kurgu aracı aslında. Moria Dağı'ndaki ayrılık anı çok kritik. İbrahim, ateşten ve ihtişamdan oluşan o ilahi bulutu görür. İshak da bu ilahi işareti gördüğünü onaylar. Ama İsmail ve Eliezer bakarlar ve sadece bildiğimiz sıradan bir dağ görürler. Bunun üzerine İbrahim ikisini geride bırakır.
Yani Rabbinik metinler İsmail'i burada resmen ruhani bir körlükle tasvir edip kurban edilmeye layık tek ruhani varis olarak İshak'ı zirveye yerleştiriyor. Sonraki metinlerde işler iyice siyasileşiyor. İsmail'i bu sefer İshak'ın oğlu yani kendi yeğeni Esav'la müttefik olarak görüyoruz. Esav, İsmail'in kızıyla evleniyor, ikisi de yaman avcılar, vahşi doğaya ait okçular. Hatta İsmail, Esav'a Yakup'un mirasını çalması için resmen kötü bir akıl hocalığı yapıyor. İsrailoğullarının karşısına birleşik ve çok tehlikeli bir cephe çıkarılmış oluyor. 4. Bölüm İsmail'in soyu ve İsmaililer. Peki genetik bir soy hattı nasıl devasa bir siyasi terime dönüştü? Birlikte bakalım. Tora kelimesine İsmail'in tam 12 oğlunun ismini listeler. Bu isimler büyüyüp kendi obalarını, köylerini kurdular. Kardeşlerinin doğusuna yerleşip büyük ulusların ataları oldular. Yahudi efsanelerinde özellikle Pirkei Rabbi Eliezer'de çok enteresan hatta oldukça provokatif bir hikaye var. Güya Tanrı kutsal Tora'yı İsrailoğullarından önce İsmailoğullarına teklif eder. Ama onlar çalmayacaksın emrini duyunca bu bizim atalarımızdan beri yaşam tarzımız, hırsızlığı bırakamayız diyerek kutsal kitabı resmen reddederler. Zamanla çok ilginç bir kavramsal dönüşüm yaşanıyor. İsmaililer terimi sadece genetik bir soyu ifade etmekten çıkıyor. Özellikle İslam'ın doğuşundan sonraki Yahudi metinlerinde Müslümanları ve İsrailoğullarına muhalif olan hemen hemen tüm grupları kapsayan kocaman sembolik bir siyasi şemsiye terimine dönüşüyor. Ve 5. son bölümümüze geldik. Hristiyanlık ve apokrif metinler. İşlerin gerçekten de en şaşırtıcı hal aldığı yere. Ana akım Hristiyanlığa baktığımızda İbrahim'i o nihai inanç modeli olarak kabul ettiklerini ve Yahudi geleneğindeki gibi tamamen İshak'ın soy hattına odaklandıklarını görüyoruz. Miras hattı Hristiyanlıkta da İshak üzerinden devam ediyor. Ama durun, apokrif yani kabul edilmemiş olan o tartışmalı Barnabas İncil'inde işler inanılmaz derecede değişiyor. Barnabas İncil'indeki şu ifadeye inanamayacaksınız. Tanrı ona elçisini İsmail'in kucağında gösterdi. Musa sevinçle haykırdı. Ey İsmail, sen kucağında tüm dünyaya ve cenneti tutuyorsun. Duyduğunuz gibi bu metin diğer her şeye meydan okuyor. Kurban edilen oğlun, Mesih'in atasının açıkça İsmail olduğunu iddia ediyor ve onu tüm mucizelerin taşıyıcısı olarak yüceltiyor. Ekrana bir bakın, resmen iki zıt dünyanın tam bir çarpışmasını izliyoruz. Sol tarafta kurban edilenin ve seçilenin İshak olduğunu söyleyen yazılı Tora ve rabbinik kaynaklar var. Sağ tarafta ise kurbanın ve kayırılan oğlun kesinlikle İsmail olduğunu savunan o radikal Barnabas İncil'i. Tek bir tarihi kırılma anında inançların nasıl bu kadar keskin bir şekilde ikiye bölündüğünü görmek gerçekten aklımızı başımızdan alıyor. İşte tüm bu analiz bizi şu koca soruyla baş başa bırakıyor. Tek bir tarihi figürün mirası, yazıldığı metnin o kültürel ve teolojik merceğine göre nasıl bu kadar birbirine zıt, bu kadar radikal şekillerde yeniden yaratılabiliyor? Sizce inanç gelenekleri tarihi kendi aynalarında baştan mı yazıyor? Bu derin düşünceyle sizi baş başa bırakıyorum. Kaynakların ardındaki o gizli dokuyu incelediğimiz bu analizimizin sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere.